Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Desenlerim için de mavi tonlarında 3 tane ipim var. Elinizde artık ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. İplerimi hemen kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimizi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin arka bölümü, kenarları, tabanımız, model bu şekil. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şu kenara kaldıracağım. Birlikte patiğimizin ön bölümünden başlayacağız krem ipimiz ile. Öncelikle ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. Küçük bir ip. Hanımlar, patiğimize 43 ilmek olarak başlıyoruz. 43 ilmek. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. Bu şekilde 43 ilmek atalım gelelim. 43 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şu ucumuzda kalan fazla ipimizi şöyle keseceğim. Hemen kenara bir düğüm atıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında gelen ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar, geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık ön yüzde kesimleri yapacağız. Tam ortada her sırada üçlü kesim yapacağız. Şişimde 40 ilmeğim vardı. Ortada üçlü kesim yapacağız. 3 ilmeği ayırınca geriye 40 ilmek kalıyor. 40 ilmeği de iki yana paylaştırınca 20'şer düşüyor kenarlara. Şimdi kenar ilmeğim ile birlikte toplam 20 ilmek öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6. ilmeğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek ördüm hanımlar. Şimdi ortada üçlü kesim yapacağım. 3 ilmeğin üçünü birden şöyle kesiyorum. Şu şekilde üçlü kesim yaptım. Şimdi burada da 20 ilmek kaldı. Sayarak gidelim, siz de emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördüğünüz gibi bu kenarda da 20 ilmek kaldı. Şimdi ön yüzde hanımlar bu kesimi yaptık. Kesim işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Hepsini haroşa öreceğiz. Bu kesme işlemi sadece ön yüzde yapılacak. İlmeklerimizi örüyorum. Bakın ortada kesim yaptığım ilmek, bunu da yine haroşa yani düz ördüm. Bu şekilde. Ön yüzde ilk kesimi yaptık. Her kesimde ilmek sayıları da eksilecek. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Aynı şekilde kesimi yapmaya devam edeceğiz. Hanımlar, bir önceki sırada 20 ilmek örüp kesim yapmıştık. Her sırada birer ilmek eksilecek. Şimdi 19 ilmek örüp kesim yapacağız. Sonraki sırada 18 ilmek örüp kesim yapacağız. Böyle ilmek sayıları her defasında birer birer azalacak. Bakalım kaç ilmek oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 ilmeğimi ördükten sonra yine ortadaki üçlü ilmeği alıyorum. Üçünü birden keserek ördüm. Böyle üçlü bir kesim yaptım. Diğer kenarda da 19 ilmek kaldı. Yine kalan 19 ilmeğimizi örüyoruz. Ön yüzde yine kesimimizi yaptık.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kesim yapmıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi de 18 ilmek örüp ortada kesim yapacağız. 18 ilmek. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tekrar ortadaki 3 ilmeği alıyorum. Üçünü birden keserek ördüm. Bu sol tarafta da 18 ilmek kaldı. Kalan 18 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Evet, sonuncuyu da ördük. Şimdi geri döneceğiz. Hanımlar arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, arkada ilmeklerimi ördüm. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi de 17 ilmek örüp ortada kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ortadaki 3 ilmeği alıyorum. Üçünü birden kestim. Ve kalan 17 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi yine arka yüzde ilmekleri haroşa örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bu defa ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi mavili bölüme geldik hanımlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Sadece renk değiştiriyoruz. Şöyle mavi ipimi ekleyeceğim. Krem ipimiz kalsın, kesmeyeceğim hanımlar. Beklesin krem ipimiz. Bir önceki sırada 17 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 16 ilmek örüp kesim yapacağız. İlk ilmeğimi ördüm. Hemen ikinciyi de ördükten sonra mavi ipimin ucunu düğümleyeceğim. Şöyle buraya 2 tane düğüm atıyorum, patiğimiz sökülmesin diye. Burada 16 ilmek öreceğiz şimdi. Şu 3. ilmeğim. Şöyle 3 ipin ucunu gizleyeceğim şöyle. Şu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tekrar ortadaki 3 ilmeği alıyorum. Üçünü birden kestim. Ve kalan 16 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Yine aynı modeli yapıyoruz. Sadece renk değiştirdik. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar yine arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Yine aynı modele devam edeceğiz hanımlar. Şimdi de 15 ilmek öreceğiz. Ortada üçlü kesim yapacağız. Kalan 15 ilmeği öreceğiz. Arka yüzde haroşa ördükten sonra bir sonraki sırada 14 ilmek öreceğiz. Ortadaki 3 ilmeği kesip kalan 13 ilmeği öreceğiz. Hani böyle devam edecek. Toplamda şu maviden 4 diş haroşa yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi burada 4 diş mavi haroşamız olana kadar pati modelimizi kuralım. Her ön yüzde ortadaki 3 ilmeği kesmeyi unutmayalım. Dediğim gibi 4 diş haroşamızı mavi ile tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, açık mavi ipim ile 4 diş haroşamı ördüm geldim. En son açık mavi ile 13 ilmek ördük. Ortada üçlü kesimi yaptık. Şimdi burada ön yüzde renk geçişi yapacağım için yine son ilmeğimi örmeden aldım. Bir ton koyu mavi ipimi ekleyeceğim şimdi. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen şöyle ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şu mavi ipimin ucuna düğümleyeceğim. Açık mavi ipimiz ile işimiz kalmadığı için bu ipimin ucunu da şurada şöyle kesiyorum. Açık mavi ipi çekebiliriz. Şimdi de hanımlar sayarak gidelim ilmeklerimizi. 2 ilmek örmüştük. Şu 3. ilmeğimiz. Şu iplerin ucunu da gizleyerek götüreceğim. Şu 4. Şu 5. ilmeğimiz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Yine ortada üçlü bir kesim yapacağım. Şöyle.
Ve kalan 12 ilmeğimi örüyorum. Diğer rengimize geçtik. Şimdi hanımlar yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmekleri ördük hanımlar. Şimdi tekrar bu mavi ile devam edeceğiz. 11 ilmek öreceğiz. Üçlü kesim yapacağız. 10 ilmek öreceğiz. Üçlü kesim yapacağız. 9 ilmek öreceğiz. Tekrar üçlü kesim yapacağız. Aynı işlemi 4 diş haroşa olarak bu mavi ipimizle de gerçekleştireceğiz. Zaten ilkini birlikte yaptık. Şimdi buraya 3 diş daha haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, 4 diş haroşamı bu mavi ipimle ördüm geldim. Şimdi bu lacivert ipime geçiş yapacağım. Yine renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu yine buraya düğümleyeceğim. Ve diğer mavimi de artık işim kalmadığı için şöyle kesiyorum. Diğer mavi ipimizi de şöyle çekelim. En son 9 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 8 ilmek öreceğim. Kesimimi yapacağım. Şöyle kaç ilmek oldu? 6, 7, 8 ilmek ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Ve kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Şimdi yine arka yüzde ilmekleri haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzdeyiz. Şimdi 7 ilmek öreceğiz, kesim yapacağız. 6 öreceğiz, kesim yapacağız. 5 öreceğiz. 4, 3, 2 bu şekilde devam edeceğiz kesime. Artık bu lacivert ipimizle devam edeceğiz. Ta ki şişimizde 3 ilmek kalana kadar, bu ortada 3 kalana kadar kesimlerimizi artık bu lacivert ipimiz ile devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte ortada 3 ilmek kalana kadar patiğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, burada son 3 lacivert ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım geldim. 43 olarak başladığımız 43 ilmek olarak başladığımız patiğimizde her sırada ön yüzde ortada 3'er ilmek kese kese şişimizde sadece 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi patiğimizin ön bölümünü yaptık hanımlar. Şimdi ben bu 3 ilmeğimin 3'ünü birden şöyle alıyorum. 3'ünü birden şöyle ördüm. Burada 1 ilmek kaldı. En son şuraya bir tane şöyle bir zincir çekeceğim ve ipimi sıkıyorum. Hatta bir tane daha çekelim. Burası sıkı olsun. Şöyle ipimi artık buradan kesiyorum. Patiğimizin kenarlarını yapacağız hanımlar. Öncesinde hemen şu ipimizin ucunu gizleyeceğim. Mavi ipimizin ucunu. Şöyle arka ilmek aralarına girerek gizliyorum. Zaten şu eklediğimiz yerlerde de iplerimin ucunu gizleyerek örmüştüm şuralarda. Bu gizleme işlemine önem verelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle ipimizin ucunu gizledik. Evet. Şu mavi ipimizi de artık lacivert ipimizle çekeceğiz. Bu krem ipimizi kesmeyeceğiz demiştik. Şimdi bu krem ipimiz ile hanımlar hemen şu kenardan başlayarak ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin yanlarını öreceğiz. Şimdi hanımlar şuradaki krem ipim ile bakın. Şöyle tutuyoruz parçayı, patiğimizi. Lacivert üst tarafta şuradan. Bakın krem ipi en son bıraktığımız yer burası. Bu krem iple şu ilk kenar ilmek yeri, bakın şu köşede ilk kenar ilmek yeri hemen burası. İlk buraya girerek buralardan ilmekler çıkarıyoruz. Şöyle şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5. Mavi yere geldim. Şurası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bu taraftan 21 ilmek çıkarttık hanımlar. Şimdi şöyle bir başka şişimi alıyorum. 21 ilmek de diğer taraftan çıkaracağım. Bakın sırasıyla şuralara giriyorum. Şöyle. 21 ilmek de bu kenardan şu uca kadar, bakın başlangıç ipimiz var. Buraya kadar çıkaracağız. Buraya kadar yine aynı şekil kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek 21 ilmek çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, şu uca kadar 21 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak öreceğim.
Önce bu şişimdeki 21 ilmeğimi, sonra diğer taraftaki 21 ilmeğimi örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de örmeye devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Şöyle ön yüzdeyiz. Şöyle baktığımızda şurada bir diş haroşamız oluştu. Burada bir diş haroşu daha olana kadar öreceğiz. Bu şekilde yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Önce bu ilk şişimi, sonra diğer taraftaki şişimi öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde tekrar bu şişi, sonra diğer şişi. Buraya kadar tekrar öreceğim. Geleceğim. Böylece burada 2 diş haroşamız olacak. Şimdi bu ikinci diş haroşamızı da tamamlayalım. Gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme bakın, bir diş daha haroşamı ördüm. Kenarlarda 2'şer diş haroşamız oluştu. Şimdi öncelikle patiğimizin şu sağ kenarını öreceğiz. 21 ilmek ile şu sağ kenar örülecek. Diğer 21 ilmek de sol kenar içinde. Bu sol taraftaki ilmekler bekleyecek. Biz öncelikle bu ilk 21 ilmek ile sağ kenarımızı yapacağız. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bakın şu taraftaki ilmekleri örmedik. Bekleyecek şimdilik orası. Şimdi arka yüzde de yine ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Yine bu 21 ilmek ile haroşalara devam edeceğiz. Şöyle baktığımızda şu kenarda bakın mavilerden sonra 1, 2, 3 diş haroşamız oluştu. Ben şu patiğimin kenarına toplamda 21 diş, yani 21 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi ben buraya 21 diş haroşamı öreceğim, geleceğim. Ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim hanımlar. Haroşa sayısını ona göre belirleyebilirsiniz. Patiğinizin büyüklük ya da küçüklüğünü. Şimdi hemen ben bu haroşalarımı tamamlayıp ardından geliyorum. Evet hanımlar, bu şuraya 21 sıra haroşamı ördüm, geldim. Şimdi sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Verdiğim ölçüye göre haroşa sayısını ayarlayabilirsiniz. Bakın şu uca sıfırlayarak şu bölüme ölçüyorum. 16,5 santim olarak ördüm. 40-41 numara yapmak isteyenler 17,5 santimi yapabilir. 35-36 numara yapmak isteyenler de 15-15,5 santim aralığı yapabilirler. Ölçümüz bu. Haroşa sayısını buna göre belirleyeceksiniz. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Sağ kenarımızı tamamladık. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Biraz gevşek bir kesim yapıyorum hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk kısmını örerken kesim yaptığım şu ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağım. İlmekleri kolay, rahat bir şekilde çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapıyoruz. Hepsini keseceğiz böyle. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şu bölüme hanımlar şöyle açılmasın diye 2 tane zincir atıp ipimi kesiyorum. Sağ kenarı böylece tamamladık. Şimdi sol kenarı yapacağız. Hemen şuradan başlayarak sol kenarımızı öreceğiz. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle hemen iç taraftan, ön yüzden başlıyorum örmeye. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şuraya bir düğüm atacağım. Yine patiğimiz sökülmesin. Şuraya 2 tane düğüm atıyorum. Buradaki 21 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Sol kenara başladık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim.
Arka yüzde yine şu başlangıç ipimizdi. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar şöyle geri döndüğümüzde hanımlar burada da 3 diş haroşa oluştu. Şöyle. Ben bu kenara 21 diş haroşa yapmıştım. Bu kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Sizler de yine bu kenara kaç sayıda ne kadar sıra haroşa yaptıysanız diğer sol kenara da aynı sayıda yapın, gelin birlikte tabanımıza geçeceğiz sonra. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında ördüm geldim. Burada da yine 21 diş yani 21 sıra haroşam var. Şimdi yine ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Yine gevşek, esnek bir kesim yapalım. Dediğim gibi patiğimizin arka topuk bölümünü örerken buralardan ilmekler çıkaracağız. Bu nedenle ilmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapıyoruz. İlmeklerin tamamını keseceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Artık krempimi kesmeyeceğim. Aynı iple buradan ilmekler çıkaracağız tabanımız için. Bakın V şeklinde bir görüntü var şu anda. Taban yapabilmek için şöyle bir tık uzun şiş alacağım. Ucu kapalı. Yine 3 numara. Dileyen misinalı şişte kullanabilir. Bu aşamada hanımlar hemen şöyle şu ilmeğimi şişime aldım. Sırasıyla bakın şuralardaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın şuralardan ilmekler çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek patiğimizin tabanına böyle geçiş yapıyoruz hanımlar. Bakın burada 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğe kadar çıkarttık. Bu şekilde ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Önce şu uca kadar çıkaracağız. Ardından şu diğer kenardan bakın şuradan ilmek çıkartmaya devam edeceğiz yine aynı şişe ta ki şu uca gelene kadar. Şöyle şu bölümlerden ilmekler çıkaracağız. Ben şuradan buraya kadar şu uca kadar toplamda 85 ilmek çıkarttım. Sizler bu aşamada şu haroşa sayılarını, yanlardaki haroşa sayısını benden fazla ya da eksik yaptıysanız ilmek sayınız 85 değil de 83 olur ya da fazla yaptıysanız eğer 87 olur, 89 olur, değişiklik gösterebilir. Şimdi şu uçtan diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim hanımlar. Evet, diğer uca kadar 85 adet ilmeğimi çıkarttım geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim ilk sırada. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz. Öncelikle 85 ilmeğimiz vardı. Ayrımı şöyle yapacağız hanımlar. Ben buruna 7 ilmek ayırdım. Toplam ilmek sayısından yani 85'ten 7'yi çıkartıyorum. Geriye 78 ilmeğimiz kalıyor. 78 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Hesaplama böyle yapılacak. İlmek kaç olursa olsun atıyorum 89 ilmeğiniz var. 7 ilmek buruna ayırdınız. Geriye 82 ilmek kalıyor. 82'yi de 2'ye bölünce yanlara 41'er ilmek düşüyor. Bu şekilde hanımlar ayrımı yapacaksınız. Öncelikle buruna geçebilmek için kenar ilmeğimi aldım. Bu kenarımıza öncelikle 39 ilmek öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Saydığımızda da şu kenarda da 39 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Artık bu geri dönüşlerde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeği almıştım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi tabanımızda 11 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 8 etti. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 8 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 9 etti. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeği öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeği öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi 11 ilmek üzerinden kesimlerimizi yapacağız. Tabanda 11 ilmeğimiz var hanımlar. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. 10 ilmek öreceğim. 11'de kesim yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Tabanımız artık bu şekilde 11 ilmek olarak örülecek. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. de yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de kesimimi yapıyorum. Bu şekilde tabanımız 11 ilmek olarak örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece 11 ilmek kaldı. Şimdi bu 11 ilmek ile patiğimizin şu arka topuk kısmını yapacağız. Şimdi ön yüzdeyim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Böylece 10 ilmek kaldı. Bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var sırasıyla. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda yine ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi şu şekilde keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen şurada sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde tekrardan 11 ilmeğimiz oldu. Arka bölümü bu şekilde yapacağız. Böyle devam edeceğiz hanımlar.
Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Biz bu işleme bu şuralarda son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu uçlara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim hanımlar. Şimdi ilmeklerimi keseceğim. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şöyle bu aşamada bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şu dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kestim. İpimizin ucunu gizleyeceğim. Bir de tek sıradan oluşan basit bir kenar oyamız var. Onu da göstereceğim hemen. Öncelikle iplerimi gizliyorum. İplerimizi gizlemeyi unutmayalım hanımlar. Ayağı giydikten sonra bu ipler çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Şöyle ilmek aralarına girerek arka bölümde şöyle ucunda sıkılayarak uçlarımı şöyle gizliyorum. Evet, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Kenar oyamda şöyle hemen göstereyim hanımlar, bakın. Lacivert ipim ile tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim. Hemen nasıl yaptığımı da göstereceğim. Öncelikle şöyle bir ilmek oluşturacağım. Ve topuğunu kestiğim yerden itibaren şöyle ilmeğimi şuraya sabitliyorum. Kenar oyamı şöyle yaptım hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak yine bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Biraz gevşek yapalım hanımlar, sıkmayalım. Ayak girmez yoksa, hani biraz esnek olsun, ayak rahat girsin diye buna önem verelim. Bu şekilde patiğimizin çevresini böyle dolanacağız hanımlar. Bu şekilde şöyle ilk başladığımız yere kadar şöyle patiğimizin çevresini dolanalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım geldim. En son bir tane de zincir çekiyorum artık ve lacivert ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arka ilmek aralarına girerek şöyle güzelce gizliyorum. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek. Şöyle göstereyim. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, farklı, hoş bir model oldu hanımlar. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi kombinleyerek yapabilirsiniz. Her renge çok yakışacak bir model. Artık iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz böylece. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle hemen göstereyim. Tabanımız, patiğimizin önden duruşu, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.